Bugün size öyle bir merhem hazırladım ki asla sıradan bir ürün değil. Diz ağrıları, kol altı sarkmaları, cilt lekeleri, kırışıklık, doğal botoks etkisi. Tüm detaylar videomda. Abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Cildin nefes almasına izin verirken dışarıdan mikrop girmesini önleyen akıllı bir gözenek filtresi olan bal mumundan kullandık. Çünkü şifayı içeride, zararı dışarıda tutan asıl bir koruyucudur. Bal mumunu rendeleyerek kullanmak kolaylık sağlıyor. Doğal lifting etkisiyle cilt üzerine sürüldüğünde mikroskobik bir ağ örerek cildi yukarıya çeken diğer bir ürün. Bu da akgünlük. Doğanın görünmez germe ve nem kilidi özelliğindedir. Bunu da havanda ezip un haline getirdik. Doğal botoks etkisi istiyorsanız bitkisel dünyada botoks bitkisi olarak bilinen hibisküsten hemen havana alıyorum ve onu da güzelce ezip un haline getiriyoruz. Şimdi sırada şap var. Bir küçük parça yeterli oluyor. Onu da havanda ezip un haline getiriyoruz. Niçin şap kullanıyoruz? Birazdan ekleyeceğimiz şifalı yağların derinin altına tamamen absorbe olmasını sağlıyor ve sarkanları toparlayıp cildi sıkılaştırıcı etkisi var. Doğal lifting etkisi. Evet, Arap samkı kullanıyoruz. Cilt üzerine sürüldüğünde mikroskobik bir ağ örerek cildi yukarıya doğru çeker. Aynı zamanda cildin nem kapasitesini kendi ağırlığının katlarca fazlasına çıkartıyor. Yanlış duymadınız. Doğanın görünmez germe ve nem iksiridir. Kantaron yağı kullanacağız. Sadece yarayı kapatmaz, sinir uçlarını bile yatıştıran nadir yağlardan bir tanesidir. Yanıklarda, izlerde ve ağrılarda onarıcı müdahale ekibi gibi çalışıyor adeta. Dokunun travmasını silen şifacı diyorum ben ona. Şimdi yarı yarıya zeytinyağı ve kantaron yağı kullandım. Dilerseniz burada sadece zeytinyağı ya da kantaron yağı ile hazırlayabilirsiniz. Hemen benmari usulü olarak bunu ocağa götüreceğiz. Yani bir tencerenin içerisine su ve bir bez koyuyoruz alta. Isıya dayanıklı bir kabın içerisinde yerleştirelim ama kaynama payı mutlaka bırakalım. Yani su kaynamaya başladığında kavanozun içine geçmemesi gerekiyor. O arada kaynarken biz akgünlükle Arap zankını un haline getirmiştik. Onları hazırlıyoruz. Serçe parmağımızın dayanabileceği sıcaklığa gelince hemen bu iki malzemeyi ekleyip şöyle tahta kaşıkla güzelce bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu iyice erimesi gerekiyor. Zaten un haline geldiği için çabuk eriyor. Ve hemen o aşamada ocağın ısısını şimdi düşüreceğiz. Bal mumunu ekliyoruz. Bal mumunu da rendelediğimiz için ocakta hemen bu aşamada güzelce anında erime işlemi gösteriyor. Bal mumu eridikten sonra hemen bunu ocaktan alıyorum ve şimdi içerisine ne ekliyoruz? Şap ve hibisküs. Hibisküs yoksa reyhandan da yararlanabilirsiniz. Ama hibisküsle doğal botoks etkisi oluyor. Bunu da sizlere belirteyim. Güzelce karıştırıyorum. İyice böyle güzel karıştırın. Şap ve hibisküs yağın güzelce işlemesi gerekiyor. Bu aşamada sabırlı olun arkadaşlar. Tahta kaşıkla karıştırın ve kapağını kapatmadan kendi halinde soğumaya bırakın. Ve kremimiz yani merhemimiz hazır. Bakın dokusu gerçekten çok güzel oldu. Tam donmasını bekleyemedim ben ve bu şekilde sürüyorum ve gerçekten hayran oldum. Ama şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Temiz olan tene, eklemlere uygulayın, cildinize uygulayın, göz çevresi hariç olacak. Temiz cilde uygulayacaksınız ve masaj yaparak süreceksiniz. Bunun şifası o şekilde. Dibine hibisküs durdu. Ben melhemin renkli olmasını istediğim için karıştırdım. Dilerseniz karıştırmadan da kullanabilirsiniz. Ama karıştırırsanız o botoks etkisini çok daha güzel alacaksınız arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Bu arada beni hangi il ve ülkeden izliyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bunu okumak beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bir de yorumlara kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımda hangi tür tarifleri görmek istiyorsunuz? Onları da yazarsanız yine çok çok memnun olurum arkadaşlar.
Bu arada kitap yazıyorum bir tane. Bittiği zaman tabii ki ilk sizlerin haberi olacak. Bakalım kitabımı da beğenecek misiniz? Sizce bu kitabın içeriği nedir? Yorumlarda yazın bakalım. Ya da kitabımda e, neler anlatmamı istersiniz? Kendi hayat hikayemi mi yoksa bu tarz kadim tarifleri mi? Yorumlara yazarsanız beni buraya kadar izlediğinizde anlamış olurum arkadaşlar. Evet, kremi çok güzel karıştırdım ama ayrı bir kabın içerisine de koydum ben onu karıştırdıktan sonra. Şimdi kavanozda kalan kısımlara da kıyamıyorum tabii ki. Onu da ben birkaç gün boyunca, çünkü bunun hani damlası bile yeter deniliyor ya, gerçekten öyle. Kavanozu bile birkaç gün kullanabilirim ben içerisindekini. Eklemlere uygulayın, sıcak tutun. Daha sonrasında cildinize günlük olarak uygulayın. Bu karışımı, yani merhemimizi, Master Merhem, yani yazılışı Master, Master Merhem, Türkan Yellowstone Master Merhem yazın YouTube'da, bu şekilde aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu Master Merhemi kimler denemek istiyor? Hemen yorumlara yazın ve bu arada ne anlatıyordum? Göz çevresi hariç olarak kullanılacak bu. Yüzünüze uygulayabilirsiniz. Özellikle boyun sarkmalarına uygulayabilirsiniz. Kol altı sarkmalarına uygulayabilirsiniz. Kilo alıp vermeye bağlı göbek sarkmaları, iç bacak sarkmaları. Tabii ki kilo verdikten sonra hani böyle sarkmalar olduysa bunu cildinize, teninize güzelce masaj yaparak sürün ve gece sürün. Sabah cildinizde zaten yağlılık hissi de bırakmayacak. Cilt tarafından emilim sağlayacak ve cildinizi germeker gerecektir. Aynı zamanda el üzerindeki çatlaklara, topuklardaki çatlaklara, eee, günün yorgunluğundan oluşan vücutta ağrılar varsa bu bölgelere uygulayabilirsiniz. Eee, Ayak tabanına uyguladığınızda sinir uçlarına onarıcı etkisi vardır. Vücudunuzun rahatladığını da görebilirsiniz. Ya da huzursuz bacak sendromu varsa huzursuz bacak sendromunda da bu melhemi kullanabilirsiniz. Eee, Hem sarkmalara hem ağrılara, her şeyiyle elimizin altında olması gereken çok güzel bir melhem arkadaşlar. Bu melhemin malzemelerini aktarlardan temin edebilirsiniz. Azar azar alın. Zaten ben de az az aldım. Videoda gördüğünüz kadarlarını aldım ve bayağı da bir gidiyor. Melhemimizin raf ömrü bir yıla kadar dayanabiliyor. Ancak cam ya da porselen ama kapaklı olacak. Bir de e, buzdolabında da tutabilirsin ama çok katı oluyor. Mutfak dolabında ama peteğe yakın olmayacak bir yerde ve içerisinden de kremi alırken temiz elle alın arkadaşlar, kullanacağınız kadarını. Buna dikkat ederseniz bayağı bir uzun sürede kullanırsınız. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Bu da yine çok eski yıllara dayanan, uzun yıllar öncesine dayanan, rahmetli babaannemden bizlere miras kalan bir tarif. Bugün de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Doktor ya da uzman tavsiyesi değildir, sadece bilgilendirme amaçlı bir videodur. İzlediğiniz için teşekkürler.